Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sık karşınıza çıkan 3 motiften oluşan bu çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olup fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, çantamızı oluşturan motiflerimiz 3 tane böyle kare motif olacak. Ben 2 tanesini yaptım. Üçüncüyü de yaparken sizlerle bazı kısımlarını paylaşacağım. Kağıt ip biliyorsunuz, kullananlar bilir, zor, yapımı zor. Benim de elimde birkaç renk kalmıştı. Bunları değerlendirmek için 3 renk kullandım. Sizin elinizde varsa onları değerlendirebilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz, 2 renk de yapabilirsiniz. Bu kare motifin detaylarını bir önceki videomda paylaştım ayrıntılı bir şekilde. 7 sıradan oluşuyor benim motifim. Siz bunu daha küçük istiyorsanız 5 sırada, daha büyük istiyorsanız 9 sıra yapabilirsiniz. Çünkü her sırada yaptığımız şey aynı. Yeni başlayanların bile yapabileceği şekilde kolay, trabzan ve zincirden oluşan bir motif. Başlıyorum ben 3. motifime. Yine sihirli halkaya ihtiyacım var. Sihirli halkamın içerisine örneğimi koymaya başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2. 4 tane ikili trabzan yapacağım. Çektiğim zincirim birinci trabzanım. 2 tane oldu. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, dördüncü trabzanımı yapıyorum. 3, 4. Bir zincir çekiyorum araya. Bu yaptığım 4 tane trabzan, ikili trabzandan bu halka içerisine 4 tane yapacağım. Aralarına birer zincir çekeceğim. Evet, birinci sıramı tamamladım. 4 tane ikili trabzan, bir zincir. Bu şekilde 4 taneyi tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Ben yine aynı iple devam ettim ikinci sırayı. Renk tercihi size kalmış. Kaydırma yapıyorum. Bir zincir olan yere kadar geleceğim kaydırmayla. Bu ip kaydırmayı da daha önceki videomda anlatmıştım. Bir zincir çektiğim kısma geldim. Şimdi bu bir zincir çektiğim kısma 8 tane trabzan yapacağım. 4 trabzan ve arasında bir zincir. 3 zincir çektim ilk trabzanım. 2, 3, 4, bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere 4 trabzan daha yapacağım. 1, 2, 3, 4. Arada zincir çekmiyorum. Diğer zincir çektiğim kısma yine aynı işlemi yapacağım. Aralarda zincir yok. Bir zincir çektiğim kısma 4 4 arasında bir zincir, 8 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayacağım. Sadece şu arada zincir çekilmeyeceğini unutmayın. Zincirlerimiz sadece bu V gibi olan kısımlarda olacak. Ben ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sırada renk değiştirdim. Beyazdan yapıyorum. Zaten asıl artırma kısmı üçüncü sıradan sonra başlıyor. Yine bu kısma 4 tane ikili trabzanlar arasına bir zincir çekiyorum. Kağıt ip gerçekten çok zor örülen bir ip. Ben biraz yumuşattım bu ipleri. Biraz su koyup yumuşatıcı kullanarak ipi biraz yumuşatmaya çalıştım. Bir zincir çekiyoruz, aramızda 4 tane trabzanımız oldu. Buraya 4 tane daha ikili trabzan yapacağım. Siz bu trabzan sayısını da isterseniz azaltabilirsiniz. Yani 4 trabzan yerine 3 tane trabzan da yapabilirsiniz. 2 tane çok az olur ama
3 trabzan da bu çanta için uygun olabilir. Şimdi ben 4 tane trabzanımı tamamladım. Daha önceden de söylemiştim. Sadece zinciri bu V şeklinde olan şu kısımlarda çekiyoruz. Diğer yerlerde çekmiyoruz. Az evvel 2 tane V'miz vardı burada. Arada hiç zincir çekmediğimiz bir yer var. Artışlarımız buradan oluyor. Yine zincir çekmeden bu kısma da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4. Sonra yine zincir çekmeyip bu bir zincir çektiğimiz kısma geliyoruz. Şuradan size göstereyim. Artışlarımız bizim buradan oluyor. V'ler gördüğünüz gibi devam ediyor aynı şekilde. Ama şuradaki sayıya bakın. Bu sırada bir tane, diğer sırada 2, diğer sırada 3, diğer sırada 4. Bu boşluk aralar, zincir çekmediğimiz aralardan artışlarımız tamamlanmış oluyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yaptığımız 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan, zincir çekmeden aradaki boşluklara da 4'er trabzan. Ben motifimi tamamlayıp birleştirme işlemlerini de sizinle paylaşacağım. Ben 3 motifimi de bitirdim. Motiflerimizin sonuna da bir sıra sık iğne ekmemiz gerekiyor. Çünkü bu sık iğnelerle birleştireceğim motifleri birbirine. Sık iğnemizi de nasıl yapıyoruz? Onu da size hemen göstereyim. Bu dörtlü trabzanın başına getiriyorum. Şuradan tığımızı geçiriyoruz. Ben ilk başta kullandığım renkle yapıyorum burayı. Siz renk tercihi size kalmış. Şöyle bir zincir çektim. Bu ipi bu arkadan yürüteceğim zaten. Aynı yere demin tığımı batırdığım yerden birinci trabzanın tepesine bir sık iğne. İkinci trabzanın tepesine bir sık iğne. Üçüncü trabzanın tepesine bir sık iğne. Dördüncü trabzanın tepesine de bir sık iğne. Burada sık iğnelerimizi trabzanların her birinin tepesine yapıyoruz. Şu bir zincir çektiğimiz yer önemli. Dönüş kısmı burası çünkü. Burada da bir zincir çektiğimiz yere bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra yine burada bir zincir çekiyoruz. Dönüş kısmı çektirmesin diye. Buradan aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yani bu bir zincir çektiğimiz yere sık iğne, zincir, sık iğne. Sonra yine trabzanlarımızın başına. Bunu yaparken sayarsanız iyi olur. Çünkü atladığınız olursa çektirme yapabilir. 1 2 3 Zaten batacağınız yerler belli, tepeleri. 4. Şimdi şuradaki dörtlü. 1 2 3 4. Yani bütün trabzanların tepelerine sadece dönüşte bir zincir çektiğimiz yere bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıp tamamlıyoruz. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet, ben motiflerimi tamamladım. Üçünü de sık iğnelerini de yaptım. Şimdi birleştirme kısmını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi motiflerimizin ters tarafını şöyle çevirelim. Şu ikisi şöyle. Bu da üçüncü de aşağıda. Çantamız şöyle olacak. Bunu böyle katladık. Alt taraf böyle. Burayı katladık. Yanlarda bu şekilde üçgenler oluşturuyoruz. Çantamızın birleşmesi bu şekilde olacak. Tabii ki biz birleştirmeleri ters taraftan yapacağız. Ben yine tığ kullanacağım. Tığ ve sık iğne gittiğim renk ipimle birleştirmeleri yapacağım.
Şimdi şöyle açtığımız zaman görüyoruz. Şu kenarla şu kenar birleşmesi gerekiyor. Hemen tersten bunu alıyorum. Bu şekilde bir tane bir zincir çekip bunu buraya sıkıştırıyorum. Bu elimde. Şu kenar kısımdan başlıyorum. Zincir çektiğimiz bir kısım vardı hatırlıyorsanız. Önce ön taraftaki zincirimi buluyorum. Bunun birleştireceğiniz yerde gözüküyor. Bakın şu V şeklinde oluşan yerden önce geçiriyorsunuz. İkinciye de geçirmemiz gerekiyor. Tek geçirirsek olmaz. Sonra bunu alıyoruz. Yine aynı yerdeki kısımdan geçiriyoruz. Karşılıklı bunları birleştirmemiz gerekiyor her sık iğneden. Bu zincir çektiğim ipi tutuyorum. Bu ikisinden de geçireceğim. Evet. İkisinden de geçirip bir tane zincirle burada bir tutturma yapıyorum. Sonra yan kısma geliyorum. Sık iğneler sırayla zaten biliyorsunuz. Karşıdan da buluyoruz. Yine içinden ipimizi geçiriyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakine geçiyorum. Burada dikkat edeceğiniz iki taraftan da sırayı atlamamak. Bakın burada da gözüküyor sıramız. İçinden çıkarıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Yana geçiyoruz. Hemen burada belli. Şunu almışız. Sıramız bu. Bakalım şu sanırım sıramız. Evet. Aldık. Sık iğne. Bu şekilde tüm bu kısmı bitireceğim. Bura bittikten sonra bakıyoruz. Neresinin birleşmesi gerekiyor? Şu ikisinin. Sonra şu yüzeylerin. Sonra da bu yüzeylerin. Zaten şekli oluşturduğunuz zaman nerelerin olduğunu anlayacaksınız. Ama birleştirmeyi mutlaka örneğimizin ters tarafından yapmayı unutmayın. Birleştiği zaman da iki tarafta da bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacak. Ben çantamın birleşme kısımlarını tamamladım size gösterdiğim şekilde. Sonra şu yükseltiyi biraz artırmak hem de şu aradaki açıklığı kapatmak için şöyle bir detay yaptım buraya. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı da şurada size göstereceğim bu tarafta. Sonra buraya bir çıt çıt yapıp bunu birleştireceğim. Bir de sap yapacağım. Çantamı tamamlayacağım. Şimdi zincir çekiyorum. Sıkıştırıyorum bunu. Şöyle. Şurası orta kısmımız. Şurada 1, şurada 2. İkinci sık iğnemden tığımı geçiriyorum. Karşıda bu yaptığım düğümü halkasını da içinden geçiriyorum. Onu buraya bir sıkılıyorum. Şu ipi de arada yürüteceğim ya da kalırsa arkada gizleyeceğim. Başını doluyorum. Şu tam ortada kalan boş kısmımıza batıyorum. Biraz zor gidiyor. Çektim. Trabzan yapıyorum. 1 2 ikili trabzan. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle çektireyim. Evet. 2 ikinci trabzanımı da yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Çektim. 1 2 bir tane zincir çekiyorum ve bunu koparıyorum. Biraz büyük koparayım çünkü arkaya gizleyeceğim. Kopardım. Şöyle sıkıladım. Şimdi burada yine 1 2 ikinciden çekiyorum, yukarıya çıkarıyorum. Sonra bunu arkadan tekrar farklı bir yerden batırıp ipi arkaya getiriyorum.
arkada gizleme işlemlerimi yapacağım. Ördüğüm örgülerin arkada kalan kısımlarından geçiriyorum. Bir iki tane geçirip ondan sonra koparabilirsiniz. Ucunu biraz yakabilirsiniz. Birinci kapatma işlemim oldu. Şimdi tekrar zincirimi çekeceğim. Bir sıkılama zinciri. Yine bakın buradaki birinci değil, ikinciden geçiriyorum. Arkadan çıkarıyorum. Bu zaten arkada sıkılanmış oluyor. Başını doladım. Şurada 3 tane trabzan yapmıştık. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bu iplerimi de ben genelde arkada gizliyorum. Gizleyemiyorsanız da arkadan şeylerden geçirerek yapabilirsiniz. Birinci trabzanım. Aynı trabzanın tepesine batıyorum. 2. Ortadakine 3 tane yapmıştım. İkincisine batıyorum bu sefer. Baştakine 2 tane yaptım. Ortadakine 1 tane yapıyorum. Sondaki trabzana 2 tane yapıyorum. Tekrar. Yani burada da 5 tane olacak. Buna da bir zincir çekip koparacağım. Yine bu birinciden değil, ikinciden bu ipini geçireceğim. Sonra bir de şu arada kalan boşluğu da kapatmak istiyorum. Hem bu birinci sık iğneden hem buradan ipimi dolayarak geçiriyorum. Sonra bunu arkadan çekeceğim ve arka kısma gizleme işlemimi yapacağım. Burayı da tamamladım. Gördüğünüz gibi şuradaki açıklık kapandı. Burayı belki bir çıt çıtla tutturabilirim. Daha sonra bir sap yapacağım ve çantamız kullanıma hazır. Evet, ben çantamı tamamladım. Şu kısmı birlikte yapmıştık. Ben içine şöyle bir çıt çıt diktim. Tam o kısma kapanmasını sağlamak amacıyla. Sapı da ben kağıt ipimden saç örgüsü yaptım. Bildiğiniz saçımızı nasıl örüyorsak o şekilde üçlü bir saç örgüsü yaptım. Şuraya da bir halka gibi yaparak iğneyle sabitledim. Buraya isterseniz siz hazır çanta sapları alıp zaten onların kancaları var. Onunla takabilirsiniz kolayca. Ya da ben çanta sapını da bir örgüyle yapmak istiyorum diyorsanız kalınlığını kendi ayarlayacağınız bir şekilde hep sık iğne yaparak da olabilir. Trabzan yaparak da 8 trabzan yaparak mesela kalın bir sap da yapabilirsiniz. Sap kısmı tercih herkesin kendi zevkine göre olduğu için ben bu şekilde tamamladım. Ve gayet de güzel bir çanta oldu.